Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla gene karşınızdayım. Bu videomuzda YouTube topluluk sayfasında paylaştım. Google Console'la ilgili bir çalışmamız olacak. Nedir peki bu çalışmalar? Genellikle temaya da eklentilerde ihtiyacımız oluyor. Bazen oluyor APK'lere ya da Google Map APK'ine, YouTube APK'ye ya da Recaptcha'ya ihtiyacımız oluyor. Ben normalde bu videoyu çekmemiştim. Yani bu konularla ilgili video çekmemiştim zaten. Ama bir tane Gmail ile ilgili bir çalışmamız vardı. Gmail e-posta adresimizi WordPress e-posta sisteminde nasıl kullanırız? Bunu göstermiştim. Zaman zaman tabii ki Google kendini güncellediği için bizim çalışmalarımızda güncellenmesi gerekiyor ama çok video olduğu için tek tek hangisini olacağını bilemiyorsunuz. Neler güncelleneceğini bilemiyorsunuz. Buradan da teşekkür ediyorum. Teşekkürü de ileteceğim şimdi. Bir takipçi arkadaşımız Gmail e-posta adresini kullanmak istemiş sitesinde. Videomuz tabii ki güncel olmadığı için geçen seneydi ama Google yeni bir güncelleme yaptığı için geçerliliğini kaybetti. Şimdi bu videoda dördünü bir arada yapacağız. Yani dördü bir arada olacak. Öyle değil mi? Bir paket olacak. Normalde yığınlarca video var YouTube'da bu konularla ilgili ama onların baktım çoğu da güncel değil zaten. Yavaş yavaş güncellenecek diye düşünüyorum o videolarda zaten. Dediğim gibi ben yönlendiriyordum derken aynı konuları çekmek istemiyordum. Farklı konulara değinmek istiyorum biraz da. Ama bizim sitemizde, kanalımızda böyle bir video olsun. Artık ihtiyacı olan da bu videodan APK'ye ihtiyacı varsa APK alacak. Google Map ihtiyacı varsa Map APK'yi varsa onu alacak. Yani seyredip alacak, bakacak, öğrenecek sonuçta. Kendisi oluşturacak. Hemen önemli bir uyarı yapıyorum. Bu işlemleri yapmanız için arkadaşlar Gmail e-posta adresinizin olması lazım. Yani normal bir kurumsal e-postası olmaz ya da bir Hotmail olmaz. Gmail adresiniz olacak arkadaşlar. Çünkü Gmail adresi olmazsa Google Console'da işlem yapamazsınız. Onu da söyleyeyim. Hemen işlemlere geçeceğim. Gene bizim test sayfamızda yapacağız bunu. Sıfırdan başlayacağız. Hepsini göstereceğim arkadaşlar. Dördü bir arada. Gmail için APK, Google Map için APK, YouTube için APK artı Recaptcha. Recaptcha da çok soruluyordu çünkü ve çok kullanılıyor aslında. Onların hepsini dördünü de göstereceğim arkadaşlar. Hadi çok uzatmayalım ve işlemlere başlayalım. WordPress sitemizin kontrol panelindeyiz arkadaşlar. Bakalım şimdi ayarlara geldim. Sitemizde kullandığımız e-posta adresi bu ama ben Gmail e-posta adresine çevirmek istiyorum. Nasıl yapacağım? Tabii ki bunun için bir eklenti daha lazım. SMTP eklentisi lazım. SMTP eklentisi de arkadaşlar kullanacağım. Fluent SMTP eklentisini kullanacağım. Bakın yine kurumsal adresimi kullanıyor. Gmail adresimde APK'leri işte o secret key'leri aldıktan sonra arkadaşlar burada bir ayarlamalar yapacağız zaten ve bu adresi kaldıracağım. Ben direkt olarak Gmail adresini kuracağım. Şimdi Fluent SMTP eklentisini sitenize kurduğunuzu düşünüyorum. Varsayıyorum tabii ki. Eklentiler kısmına giriyorsunuz. Yeni eklenti ekle de Fluent SMTP dediğinizde eklenti buluyorsunuz ve kuruyorsunuz arkadaşlar. Tarayıcınızda Google Console'u, bu adresleri zaten videonun açıklama kısmında olacak. Console Cloud Google'un adresi olacak zaten. Oradan da ulaşabilirsiniz. Veya şu adresi de Fluent SMTP'nin destek kısmında, yani Gmail adresi nasıl eklenir onu da anlatıyor zaten. Bu adresi de zaten videonun açıklamalar kısmında olacak. Buradan da ilerleyebilirsiniz icabında. Sıkıntı yok yani. Burada da anlatıyor zaten. Bu sayfada anlatıyor neler yapacağınızı. O yüzden de konsola da girdiğiniz, eğer Gmail adresiniz yoksa zaten bir Gmail adresi alacaksınız. Onu da aldığınızı varsayıyorum. Yani artık çok basit, Gmail adresi nasıl alındığını biliyorsunuzdur. O yüzden konsolu da yazdığınızda zaten konsol şu adresi yazdığınızda direkt olarak bu alan çıkacak karşınıza. Çıkmazsa da zaten şey var arkadaşlar, bakın şurada hemen, burada zaten ilk defa oluşturuyorsanız konsolda size böyle bir pencere çıkacak. Pencerede size soracak arkadaşlar hangi ülkede olduğunu ve kabul edeceksiniz. Ondan sonra da devam edeceksiniz. Yani alttaki şu butona bastığınız zaman devam edeceksiniz. Size artık proje oluşturabileceksiniz. Yeni proje. Şimdi geldim. Benim burada halihazırda zaten projelerim var. Yani Max Handmade olarak kullandığım projeler var. 20 küsür taneye kadar kullanabiliyorsunuz. Proje açabiliyorsunuz. Öyle diyeyim. O yüzden de sıkıntı yok. 3 tane oluşturacağız zaten ama farklı sitelerinizde varsa oluşturabilirsiniz. Yani birden fazla sitede kullanacağınız olabilir. O yüzden de oluşturabilirsiniz. Şimdi yeni proje oluştur diyorum. Geldim, bakın 20 tane daha oluşturabiliyorum. VPA SMTP diyorum. Oluştur diyorum. Burada en çok karıştırılan kısımlardan biri de şu arkadaşlar. Bakın biz proje oluştur diyoruz. Projeyi oluşturduktan sonra direkt olarak projenin içine girmez. Seçmeniz lazım. Buradan seçebilirsiniz ya da buradan da seçebilirsiniz. Ben buradan seçiyorum. Projenin kontrol paneline geldik. Öyle diyeyim size. Kontrol panelindeyiz.
Şimdi bizim ihtiyacımız olan ne? Burada şöyle diyeyim size, bakın gösteriyor zaten ve artı Fluence TMTP'ye mesela başka bir bağlantı ekle diyorum. Burada Google Workspace, bunu seçiyorum. Bakın Google Workspace kısmı. Burada zaten size bakın aplikasyon client ID'sini ve anahtarını soruyor size. Bize aslında API key'in dışında bunları alacağız arkadaşlar. Yani Gmail API key değil, şu iki kısım için anahtar alacağız biz. Ondan sonra tabii ki token kısmı var falan, onları da alacağız. Ayarlar kısmı biraz farklı bir olay. İlk önce biz şu anahtarlarımızı bir alalım. Ondan sonra devam edelim. Şimdi konsolda yapacağımız işlem ne yapacağız? API servisine geliyorum. Library, yani kütüphane kısmına geçiyorum. Burada arama kısmına arkadaşlar Gmail için ihtiyacımız olduğu için Gmail aratın. Gmail yazın. Bakın size Gmail API diyor. Bulduktan sonra bunu seçiyorsunuz zaten. Alttaki değil arkadaşlar, bakın. Gmail API. Bunu seçiyoruz. Açıyorum. Etkinleştiriyorum yani. Tamam, oluştu. Burada arkadaşlar gideceğimiz yol. İsterseniz API key de oluşturabilirsiniz ama API key, Gmail API key'e ihtiyacımız yok aslında. Yani bizim kullanacağımız alanda Gmail API için bir ihtiyacımız yok. Bakın oluşturduk. Geldik. Buradan da takip edebilirsiniz. Geldik. Şimdi burada ihtiyacımız olan şu kısma bakın. Sol tarafta Consent Screen denen kısma geliyorum. Burada bize seçenekler sunuyor. İşte internal mi, external mi olacak diye soruyor burada size zaten. Neyi seçiyoruz? Bakıyorum. External. Yani şu alanı seçiyorum. Oluştur diyorum. Burada bize bir takım doldurmamız gereken yerler var. Bunları doldurmanız lazım arkadaşlar. Şimdi aplikasyon app namemiz yani ne olacak? Hemen VPA SMTP diyorum. Hatta şöyle diyeyim. Karışmasın. Fluent SMTP dedim. E-posta adresimiz, bu e-postası üzerinden girdiğim için konsola onu seçiyorum. Logo yükleyebilirsiniz. Logonuz varsa bir logo yükleyebilirsiniz. Adresi yazıyorsunuz arkadaşlar. Nerede kullanacaksanız. Hemen adresimizi de alalım. Şöyle bunu kopyalayayım. Buraya yazabiliyorsunuz. Buraya gizlilik sayfası ile ilgili yani şartlar ve koşullar, linkleriniz varsa onları yazmanız lazım. Neyse biz normal sayfamızı yazdık. Burada tamam, alanımızı ekleyeceğiz. Bakın şu şekilde olacak. Yani şu kısım olmayacak. vpalemi.com tamam dedik. E-posta adresimiz gene şuradaki e-posta adresimizi kullanabiliriz. Şunu kullanabiliriz. Kullandık ve kaydet devam et diyorum. Burada gene kaydet devam et diyorum ve kaydet devam et. Bu şekilde bu işlemi şimdi bize tabii ki key'ler lazım arkadaşlar. Key'leri nereden alacağız? Bakıyoruz burada bir herhangi bir işlem var mı? Publish app diyorum. Tamam, şu an çalışıyor. Şu kısma geliyorum bakın. Anahtar olan kısma geliyorum. Burada artı işareti olan bakın. Create, yani artı ve create yazan kısma geliyorum. Tıklıyorum. Burada açılacak kısımda şu Client ID'yi seçiyorum arkadaşlar. API key değil bakın. Client ID'yi seçiyorum. Aplikasyon tipi internet sitesi olduğu için web aplikasyon. Web Client ID. Bunu da isterseniz yani bırakabilirsiniz ama yazın gene ismi olsun. SMTP diyorum. Başka burada ekleyeceğimiz alan, evet. Burada unutulmayacak olan kısım şurası arkadaşlar bakın. Burada özellikle zaten söylüyor zaten. Bakın şurada bakın. Şu kısım, şu adres. Fluence SMTP kullananlar için arkadaşlar bu. Hatta şuradan bakalım bakın. Şu adresi alacağız. Buraya yapıştıracağım şimdi. Burada herhangi bir şeye bakıyorum yine notlarıma. Yok, tamam. Oluştur diyorum. Bakın Client ID ve Client Secret kodlarımız geldi arkadaşlar. Şimdi bunu kopyalıyorum. Client ID. SMTP programımızı, eklentimizi açtık. WordPress sayfamızda. Client ID kısmına yapıştırıyorum. Secret kodunu da alıyorum. Kopyalıyorum. Tekrar buraya yapıştırıyorum. Şimdi e-posta adresimizi tabii ki yazacağız. Hemen onu da yazalım. VPA dedim. Tamam, bunları yapıştırdık. Bu zaten standart. Burada token oluşturmasını istiyoruz biz.
Bakın token oluştur diyorum. Hangi adres için? Kullandığımız adresi seçiyorum. Orada hemen gelişmişi seçiyorum. Uygulamasına git diyorum. fluentsmtp.com. İzin veriyorum. Bakın token'ı oluşturdu arkadaşlar. Şu token kısmı. Bunu kopyalıyorum. Tekrar SMTP programına geliyorum. Eklentisine geliyorum. Buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Tekrar. Şimdi Gmail API'mizi hallettik. Yani Client ID ve Secret Key'lerini aldık. Anahtar key'lerini aldık. Şu an çalışıyor yani. Testini de yapacağız şimdi. E-posta testi diyorum. Nereye desin? Info'dan, hatta yok. Şöyle diyelim. info@aleme.com'a göndersin. Yani Gmail adresinden. Testi gönder diyorum. Tamam. Gönderdi. Hemen e-posta adresimi açıyorum. Gönderen Gmail adresi, alıcı info. Bu şekilde kullanabiliriz. Şimdi sayfadaki tabii ki şunu kaldıracağım arkadaşlar. Şu adresi kullanmak istemiyorum artık. Bunu kaldırıyorum. Ayarlar sekmesinde tekrar, şimdi bu e-posta adresini kullanacağım için arkadaşlar geliyorum. Ayarlarda genel sekmesine geliyorum. Buraya Gmail e-posta adresimizi yazıyoruz arkadaşlar. Kaydet diyorum. E-posta adresinize bir onay e-postası gelecek. Bakın bekleyen bir istek var diyor. Şimdi evet geldi. Onay istiyor bizden. Buraya bastığınız zaman da direkt olarak Gmail e-posta adresiniz WordPress sitenizde kullanılır hale gelecek. Ama dediğim gibi bakın bunu yapıyorsunuz. Artı Fluent SMTP'de ayarlar kısmında bu adres muhakkak olacak yani. Olması lazım. Bunun üzerinden e-postalarınızı göndereceksiniz ve alacaksınız artık. Tamamdır. Şimdi Gmail'i Fluent SMTP eklentisiyle nasıl kullanırız? Sitemizde nasıl kullanırız e-posta adresimizi? Onu gösterdim. Artık ikinci kısma, yani ikinci işlemlere geçelim. Ne? Google Map harita, Google Maps diyebiliriz. Onunla ilgili bir API key oluşturacağız. Genellikle dediğim gibi temalarda çok isteniliyor bu. Soruluyor yani en azından. Bu da oluşturabileceğiniz bir şey. Onun için de ayrı bir platformda, yani Google Maps platformunda işlemler yapacağız. Yine Gmail adresiniz olacak tabii ki. Hemen ikinci işlemlere geçelim. Google Maps API için sayfamızdayız. Yine Google Console'dayız tabii ki. Şimdi farklı bir e-posta adresinden deneyeceğim. Halihazırda açmış olduğum Gmail adresinden bazı özellikleri göstermiyor. O yüzden açmadığım farklı bir e-posta adresinden deneyeceğim şimdi. Konsola geldik arkadaşlar. Bakın yine Google Console'dayım. Şuradan mesela sol kısımdan arkadaşlar Google Maps platform alanı var. Bakın bunu seçiyorsunuz. Şimdi Google Map kısmına gönderecek. Bize bir tane proje var ama biz yeni bir proje oluşturacağız tabii ki. Bunu kendi oluşturmuş tabii ki. Geçtik. Create Project. Yeni bir proje oluştur diyorum. Diyorum ki VPA Map dedim. Oluştur diyorum. Oluşturdu. Seçiyorum. Projemi seçiyorum. Tamam. Seçtik. Bakayım. Evet. VPA Map'tayız şu an. Oradan anahtar olan kısma basıyoruz arkadaşlar. Bakın şu case denen yere bastık. Evet. Türkiye. Kabul ediyorum. Bakın, aylık $200 90 gün falan demiş. Burada sizin bilgilerinizi istiyor arkadaşlar. E-posta adresinizi artı bir de doğrulama için kredi kartı bilgileri istiyor sizden. Siz kendiniz onay vermediğiniz sürece ücretli kısma geçmiyorsunuz arkadaşlar. Öyle söylüyor. Öyle yazıyor çünkü. Bakın burada da şöyle, hatta bakalım şunu da çevirelim. Ödeme bilgileriniz dolandırıcılığı ve kötüye kullanımı azaltmamıza yardımcı oluyor. Kredi veya banka kartı kullanıyorsanız hesabınızın tamamını manuel olarak etkinleştirene kadar sizden ücret alınmayacaktır taahhütünde bulunuyor. Yani burada o yazıyor zaten arkadaşlar. Başta ben de tabii ki biraz karıştırmıştım. Olayı tabii ki başka yerlerden, kaynaklardan da baktım. Tamam, öyleymiş, doğruymuş yani. Bu şekilde bilgilerimiz var. Kredi kartı bilgilerimi de girdim ben. Ondan sonra da diyorum ki başla diyorum. Yani ücretsiz olarak başla. Orada size bir takım sorular soruyor. Yani bunları böyle geçebilirsiniz. Web dedim. Okey. Tamam. Bu şekilde API key'imizi veriyor bize arkadaşlar. Bakın. API key'inizi, Google Map API key'inizi veriyor. Google Map API key'imizi aldık. Project Your API Key ne diyor? Bakalım hemen şurada.
Hesabınızı istenmeyen kötü amaçlı kullanıma karşı korumak için Google Haritalar platformunu API anahtarı kısıtlamanızı öneririz diyor. Yani farklı adreslerde kullanmasını istemiyorsanız, bir tane web siteniz var. O adresi kullanmak istiyorum. O yüzden de internet adresinizi, yani sayfanızın adresini yazıyorsunuz. Onlar kısıtlaması için ben de yalnızca bu sayfada kullanılmasını istiyorum dedim ve kısıtladım arkadaşlar. Bu şekilde API key'imi oluşturdum. Şimdi API key'ime nereden ulaşabilirim? Gene bir bakalım. Case kısmına bastığınız zaman, bakın arkadaşlar, case kısmına bastığınız zaman direkt olarak burada API key'inizi gösterir. Buna bastığınızda size direkt API key'inizi bakın bu şekilde kopyalayıp kullanmak istediğiniz ya da işte bilgisayarınızda bir text dosyasına yapıştırırsanız, kullanma ihtiyacı duyduğunuzda alır oradan yapıştırırsınız. Bu şekilde Google Map API'mizi oluşturduk. Kullanabiliriz arkadaşlar. Evet, bunu da göstermiş olduk. Şimdi sırada YouTube için bir API key oluşturacağız. Google Cloud Console'a geldik. Hemen yeni bir proje oluştur diyorum. Buraya hemen proje ismini yazıyorum. Dedim, oluştur diyorum. Projemi seçiyorum. Bakın burada hemen görüyorsunuz zaten. Proje üzerinde çalışacağız. Geldim. Şimdi burada API servis olan kısma geliyorum ve seçeceğim olan kütüphane gene. Buradan çünkü YouTube için API'sini yani eklentisini açmam lazım. YouTube diye aratıyorum. Bakın YouTube Data API versiyon 3. Bunu seçiyorum. Açıyorum. Seçtikten sonra arkadaşlar orada şöyle bir geri gidiyorum, bakıyorum. Evet. Kapatalım. Anahtar sembolü olan yere şuna tıklayın arkadaşlar. Burada bakın API key falan boş şu an tabii ki. Artı olan kısma bakın. Artı create credentials yazan yere, çok iyi İngilizcem vardır. Basıyorum. Burada API key'i seçiyorum arkadaşlar. Bakın API key'i seçiyorum ve bir tane API key oluşturacak bana şimdi. Gördüğünüz gibi API key'i oluşturdu. Oradan isterseniz bakın bastığınızda API key'inizi görebilirsiniz. Üstüne bastığınızda da API key ile ilgili nerede kullanacaksınız onları mesela ayarlayabilirsiniz web sitesinde. Yani sırf bir sayfada kullanacaksanız bunu web sitesi seçebilirsiniz. Buraya şunu seçeceksiniz tabii ki, bakın kısıtlamalarını yapacaksınız. Okey diyorum. Başka da bir şey. Şurada hemen çevirelim şunu. Boş bırakırsa API anahtarınız herhangi bir web sitesine gelen istekleri kabul edecektir diyor. İsterseniz sayfanız, dediğim gibi internet sitenizin adresini ekleyebilirsiniz buraya, web sayfanızı. Bakın şöyle şunu ekledim. Yalnızca bu sayfada kullanılsın istiyorum. Kaydet diyorum. Bu şekilde API key'imizi, YouTube için API key'imizi oluşturduk arkadaşlar. İnternet sitelerimiz için reCAPTCHA nasıl alırız onu göstereceğim şimdi. reCAPTCHA nedir arkadaşlar? Doğrulama için kullanılıyor. Genellikle iletişim formlarında ya da giriş formlarında olur bu. Botlara karşı, yani internetteki art niyetli, kötü niyetli botlara karşı, onları engellemek için kullanılıyor aslında reCAPTCHA. Onaylama gibi bir şey düşünün bunu. reCAPTCHA'yı nasıl alacağız onu göstereceğim şimdi. İnternet tarayıcınıza reCAPTCHA diye aratın. Google reCAPTCHA diye arkadaşlar zaten çıkar sayfa. Bu şekilde bir sayfa çıkacak karşınıza. Burada şimdi reCAPTCHA'ları oluşturacağız. reCAPTCHA'larda iki tane versiyon var arkadaşlar. V2 ve V3 versiyonları var. Şimdi V3 admin konsol kısmına basıyorum. Burada zaten bakın 3 tane sistem olduğunu gösteriyor benim. V2 onay kutusu, hangileri var? V3, V2 olarak var mesela. Şimdi yeni bir tane vpalemi.com için reCAPTCHA oluşturacağım. Oradan oluştur diyorum. Artı işaretine bastım. Etiket vpalemi.com dedim. reCAPTCHA hangisini kullanmak istiyorsam, genellikle işte eklentilerde zaten bunu yazar, sorar zaten. Versiyon 3 olduğunu ya da versiyon 2 olduğunu onu gösterir. Aralarındaki farkı da arkadaşlar isterseniz mesela şöyle diyeyim. Bakın şurada soru işareti var. reCAPTCHA türlerini. Burada site türlerine bastığınız zaman bakın burada zaten size anlatıyor nasıl bir şey olduğunu. Yani türlerin arasındaki farkı neler olduğunu anlatıyor zaten, gösteriyor, yazıyor zaten. Açılırsa tabii ki açıldı. reCAPTCHA türünün versiyon 2'de işte nasıl bir şey olduğunu, bakın böyle 3'te neler olduğunu falan bu şekilde bu sayfadan da bakabilirsiniz, okuyabilirsiniz. Şimdi biz bir skora dayalı ya da görev demiş. Bakın versiyon 2, versiyon 3, hangisini istiyorsanız tabii ki. Oradan
Hemen internet alan ismimi ekliyorum. Bu şekilde versiyon 3 olarak alıyorum şu an. Demiş. Evet, Google Platform. Burada hangisi için platform demiş. Gerek yok. Gönder diyorum. Şu alan adı geçersiz. Ne demiş? Geçerli alan adına ana makine olması için hiçbir protokol bağlantısı noktası sorgu. Şöyle yapacağız o zaman. Tamam, vp-alemi.com diyeceğim. Tamam. Bakın. Oluşturdum. Direkt olarak bana site anahtarını ve gizli anahtarı oluşturdu. Tamam. Ayarlara git diyorum. Bakın. Bu şekilde zaten gösterir. Versiyon 3 olarak. Şimdi versiyon 2 olarak alalım bir de. Şöyle yapalım. Artı diyorum. Versiyon 2 olarak gene vp-alemi.com dedim. Versiyon 2 robot değilim ya da görünmez rekapça demiş. Tamam. Tamam, gönder diyorum. Bu da versiyon 2 için. Bu şekilde oluşturuyoruz arkadaşlar. Bakın 5 tane dedi. Şimdi 2 tane. Birisi versiyon 3 yani S3 demiş. Sürüm 3 herhalde. Versiyon 2 şeklinde. Buradan mesela tekrar ben anahtarlarım nasıl ulaşacağım ona bakalım. Bakın rekapça anahtarları diyor. Bastığınız zaman buradan da anahtarlara ulaşabilirsiniz. Öyle mesela ondan sonra sürüm 3 için tekrar gene böyle çark işareti ve buradan yine anahtarlara ulaşabiliriz arkadaşlar. Ses analizim var. Tamam. Site amp yani cep telefonları için arkadaşlar site sahiplerine uyarı gönder falan bunları da seçebilirsiniz tabii ki. Bu şekilde de rekapça nasıl alındığını gösterdim. Tabii bunlar dediğim gibi zaman zaman da güncelleniyor arkadaşlar. Artık güncellendiği zaman da fark ederse yeni ya da siz fark ederseniz bana iletin. Yeni versiyonlarını bir şekilde de çekeriz, yayınlarız arkadaşlar. Seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.